Ablamız Türkiye aşığı çıktı ya. Thank you. You love Turkey, right? Do you? I want to go, inshallah. İnşallah, inşallah one day. Türkiye merhaba. Yeah, merhaba. Ve yumuşacık abi. Salak meyvesi bakın. Aa bakın lokal futbolundan bir tanesi. Turkey, wow. Turkey. Are you Muslim? Ya elhamdülillah. Ve aleyküm selam. Kebap yazıyor. Oh, yeah, you look. Yeah, I have a YouTube channel. Where are you from? Türkiye. Ah, Turkey. Yeah. Welcome. Thank you so much. Hello. Son zamanlarda yediğim en güzel tatlardan bir tanesi. Ne kadar sevindim ya. Vallahi. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Ve ben buranın en büyük, en meşhur yemek pazarına geldim. Dostlar, size göstermek için sabırsızlanıyorum. Yine sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Sizinle beraber tadımlar yapacağız, fiyatları göreceğiz. Onların sokak lezzetlerini size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama beni karşılayan manzara tam olarak şöyle. Hello my friend. How are you? Good. This is Buna like traditional food. This is all traditional. Dedi ki arkadaş, burası abi dedi, buranın lokantasıdır, esnaf lokantasıdır dedi. Patatesli bir salata yapmışlar böyle. Deniz ürünleri var. Bizdeki türlüye benzeyen şey var, kabak var. Şu zaten çok yaygın arkadaşlar. Bunu çok göreceğiz. Bu ayam peyan, nasi katok da nasi pilav demek. Katok da tıklamak anlamına geliyormuş. Eskiden insanlar nasi katok sipariş edeceği zaman böyle kapıya tıklarlarmış. Oradan sonra nasi katok sipariş ederlermiş. Özellikle akşam saatlerinde vesaire. O yüzden de bunun adı oradan kalmış. Nasıl gördünüz mü anlayın ki işin içerisinde pilav var. Nasıl pilav demek? Endonezya, Malezya, yine aynı şekilde Brunei yemekleri tam olarak böyle. Arkadaş ben bu kadar beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Yani burası benim beklediğimden daha canlı bir pazarmış. Yumurtalı omletleri. Yumurta zaten her zaman yemeklerinde var. Balık ve balık ürünlerini hep göreceğiz. Kabuklular aynı şekilde. Benim pek hoşuma gitmiyor açık konuşmak gerekirse. Yani balıkları çorbaya katıp çorba içerisinde tüketiyorlar ama hani genelde diyorlar ki ya Melih gittiğin yerlerde ne yiyorsun kardeşim, nasıl kendini doyuruyorsun? Abi pilav her yerde pilav, noodle her yerde noodle, tavuk her yerde tavuk, yani bunları her yerde bulabiliyorsunuz zaten. Özellikle baharatsızsa yani gayet güzel oluyor. Hem okyanus balığı var burada hem de nehir balığı var ki nehir benim pek hoşuma gitmedi. Bayağı bir kahverengi geldi. Ciğerleri bu şekilde tüketiyorlar. It is common to eat live here? Okay. There is no any pork, right? No, not in this area. Not in this This is area. all Muslim. Muslim. Okay, okay. Ciğer çok fazla tüketiliyor. Bağırsak var, kırmızı et var. Domuz ürünü özellikle bu bölgede kesinlikle tüketilmiyormuş. Thank you so much for information. I will come. Bye bye. Abi çok güleşler ya. Vallahi ben sevdim. Zaten bu bölgenin insanını seviyorum. Aleykümselam my friend. Ben Türkiye. Türkiye merhaba. Yeah, merhaba. Oh, yeah. Do you speak Turkish? No, I know footballer from Turkey. Football. Which footballer do you know? Real Madrid players. I know Hasan. Arda. Yeah, Arda Güler. Arda Güler, Yeah, yes, Arda Güler is very famous now. Your name? Lukman. Lokman. My name is Melih Lokman. Melih. Yeah. Nice to meet you, Lokman. meet you. How are you? Good? Good. You are local? I'm local. Yes. You are local. How is going life here? Life is great. Today I want to show Brunei food. Brunei street food. There's a lot of choices here. Yeah, a lot of choices. And it's cheap. Only $1. Just $1. Wow, that's really good, my friend. That's really good. I will walk around. All right. Do you recommend any food here? What do you like to eat? I ate chicken. I ate vegetable, but no spicy. That's a lot. But before we continue, you Fenerbahce or Galatasaray? Fenerbahçe. Fenerbahçe. So you? I love Jose Mourinho. 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 Ah, yeah. Now. So you can try it there. There's a lot of prices there. Okay. Oh, I will try. Thank you so much. Have a Nice to meet you. pleasant stay. Yeah? Thank you so much. Yeah. Ayaküstü de satte diye bir şey dene dedi bana. Selamünaleyküm. What is this? Banana. Arkadaşlar bu muz kızartması. Ben bunu çok seviyorum. Hatta şimdi böyle this is Banana with cheese. with cheese. Can I try one? Bunu şu şekilde üzerine göstereyim size. Peynirli yapmışlar. Bakalım tadı nasıl? Ben bu muz kızartmasını seviyorum arkadaşlar.
No, no. Take money, please. Come on, please. Abi arkadaş para almadı bir tanesi için ya. Burada bir tatlı var. Bu tatlıyı az sonra size göstereceğim az sonra. Bunu fıstıkla beraber yapıyorlar. Bunu denemek istiyorum ama önden yemek yiyeceğim. Çok güzel başladık. Umarım böyle güzel bir şekilde de devam eder. Burada Rules dedikleri sigara börekleri var arkadaşlar. Vallahi burada bence parayı harca bitiremezsiniz ya. Pahalı falan diyorlar da bence burası pahalı bir yer değil. Gayet uygun, ekonomik geldi bana. 1 dolara, 1,5 dolara doyarsınız her türlü. Bir tanesi karidesli. İlk defa deneyeceğim. Şöyle çift çubuklu olan da dana etiymiş, inek eti. Bakalım muz yaprağına sarılmış bir et, bir pilav nasıl oluyor? Sticky rice dediği zaman böyle yapışkan pirinç. Tatlılarda da yaparlar. Mango sticky. Tavuk suyu bulanmış bir sticky rice. Yapışkan diye. Atıştırmalık gibi. Yani çok doyurucu değil. Yani böyle çok ekstrem farklı bir tat değildi. Şimdi gelelim arkadaşlar balıklara. Aslında çok güzel görünüyor. Güzel de kokuyor şu anda. Ama çok baharatlı görünüyor. Selamünaleyküm. Hello, how are you? Good. Is it spicy? No spicy. Bunlar hep tavuk sosisi. Balıktan yapılıyor bu. This one? Yeah. Okay, I will try one. What sauce do you want? We have 3 sauces. Honey, barbecue, spicy. Barbecue please. Is it not spicy, right? Not spicy. Okay. 3 tanesi var diyor. Bir tanesi de ballı. Ballı sos yapıyorlar. Yani tavukların üzerine balla beraber tatlı bir sos yapıyorlar ve o şekilde tüketiyorlar. Where do you come from? Türkiye. Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Do you like Turkey? She wants to go to Turkey. Türkiye'yi biliyormuş ablam. Çok heyecanlandı. She wants to go to Turkey and like the balloon. Balon, Kapadokya. Yeah. Yeah. I'm fed up. No, it's okay, no problem. Ablamız Türkiye aşığı çıktı ya. Thank you. You love Turkey, right? Do you? I want to go, inshallah. İnşallah one day. Kapadokya, İstanbul, Antalya. Yeah. I like Yeah. Arkadaşlar şöyle bir şey. Soslu, bayağı bir sosu da var. Tadı güzel bu arada. İçinde küçük kemikler var. Ama benim hoşuma gitti. Kurutmamışlar. Sosu da güzel. Ve yumuşacık abi. I like it. Ve ücreti 1 dolar. Bu arada 1 dolar diyorum ama bir Amerikan doları değil, bir Brunei doları. Brunei dolarıyla Singapur doları aynı. Singapur doları da burada geçiyor. Ve şu anda 33 lira civarında. Yani şöyle bir şey 33 lira. Bak iletişim çok önemli ya. O oradan başkasına yönlendiriyor. Dedi ki Melih buraya geldiğin zaman nasi ambuyat denemeden dönmeyeceksin dedi. Nasi ambuyat buranın imzalarından bir tanesiymiş. Hello my friend. Selamünaleyküm. Ambuyat, do you have ambuyat? Şansıma tüküreyim. Arkadaşta da ambuyat yokmuş. Ambuyat böyle nişasta gibi düşünün. Onu suyla böyle karıştırıyorlar. Jolemsi bir kıvama erişiyor. Selamünaleyküm. Şey diyenler olabilir hani niye kendini gösteriyorsun kardeşim? Şimdi burası şeriat kanunlarının geçtiği bir yer olduğu için ve insanların dini hassasiyetleri olduğu için ve yine aynı şekilde mahremiyet kavramları olduğu için orayı çok estetmek istemiyorum. Eğer karşı taraftan böyle bir sohbet, muhabbet, bir selam gelirse kamerayı çeviriyorum. Öteki türlü mümkün olduğunca göstermiyorum. Çünkü hani ters tepebilir, insanlar tepki gösterebilir. Şimdi Brunei nasıl bir yer? Brunei'de aynı zamanda az da olsa tarım da var arkadaşlar. Bakın. Güzel muzlar var. Parmak gibi muzlar var. Bunlar bayağı bir tatlı oluyor. Dürüyan var. Dürüyanı daha önceki videolarda göstermiştim. Şu şekilde. Bunu biliyorsunuz ki çoğu yere sokmak yasak. İşte oteller, toplu taşıma. Ben tadını pek beğenmiyorum. Bana çürük soğan gibi geliyor. Tadını beğenen de çok fazla beğeniyor. Kendileri üretebildikleri kadar üretiyorlar. Üretemediklerini de Malezya'dan ithal ediyorlar. Mangostin var ki mangostini söylememe gerek yok sanırım. Arkadaşlar
Bu görüp görebileceğiniz en güzel meyvelerden bir tanesi. İçerisinde böyle açtığınız zaman kabuğunu elinde biraz kırmızılık bırakır ve sarımsak dişi gibi böyle bir top görürsünüz. Ufacık, çok etlidir, çok tatlıdır. Cak meyvesi. Cak meyvesini hem kızartarak tüketiyorlar hem de yemeklere atıyorlar. Yemeğini yaptığınız zaman bu cak meyvesi nasıl diyeyim size, et gibi bir tad alıyor, şu özellikle etli kısım. İçerisinde de bir çekirdeği vardır. Mango. It's like a mango. Yes. Can you say name? Mambangan. Mambahan. Arkadaşlar daha önce böyle bir şey yapmadım. Mambahan diye bir meyve. Langsat diye bir meyve. Arkadaşlar bunu da ilk defa deniyorum. Langsat meyvesi. İçerisi böyle üzüm gibi görünüyor. Hayatımda ilk defa langsat meyvesi denedim. Dışı şöyle. Tadı da biraz üzüm gibi. Tatlı. İçi üzümden daha yumuşak, etli kısmı. 10 üzerinden 8'i var. Kembaya diye bir şey gördüm. Bu Bruneo'nun zeytiniymiş. Can I try one? Raw. It should wait, right? Okay, but like a olive. Ha, yemeden önce bunu arkadaşlar kaynatmanız gerekiyormuş. Arkadaş dedi ki şu anda yiyemezsin. My friend, thank you so much. Eyvallah. Ve guava meyvesi çok güzeldir. Papayalar, wow, bayağı da büyükmüş ha papayalar. Bakın şuna bakın ya. Salak meyvesi bakın. Salak meyvesi, sinek meyvesi olarak da geçiyor. Bunları hep daha önce denemiştim, göstermiştim. Etli bir meyve ama yeni izleyicilerim için de böyle küçük küçük hatırlatmalar yapıyorum ki belki onlar da sever. O mangosinin daha farklı bir şeyi. Okey, bu biraz daha ekşisiymiş. Şimdi hanımefendi söyledi. Valla hepsi de denetiyorlar ya. It's a bit bitter. Tampui. This is our local food. Aa bakın lokal foodlarından bir tanesi. Tampui. YouTube channel. Yeah, what is your channel? I want to Okay. subscribe you. Okay, Melih Bektaş. Yeah, wait. Deniyorum bakalım. Subscribe. You're from where? Türkiye. Turkey. Wow. Turkey. Are you Muslim? Ya elhamdülillah. Assalamualaikum. Ve aleyküm selam. Why you don't bring your wife here? I don't have a wife. Oh, okay. Just enjoy your life. Yeah. Because you're still young. Ya, Türkiye'den geldiğimi söyleyince ablalar, sohbet, muhabbet, laf atmalar, ikramlarda bulunmalar. İkincisi Müslüman olduğunu söyleyince falan daha da böyle bir kaynarı kanlıyor. Böyle tanıdık bir sima görmüş gibi davranıyorlar. Burada bu şekilde kokonat suyu var. Sıcak bir bölge olduğu için, tropikal bir bölge olduğu için bu tarzda çok fazla içecek var. Böyle küçük bir şey. Okay, thank you so much. How much I want to pay? You want to buy? No, I want to pay this first one. I ate one and I want to pay. No need. It's really. I want to pay, please. No need. Thank you so much. Okay. This is kebab? Yeah. Really? You know my country? Turkey. Turkey. But that's not He? kebab. Pita. Kebab. This one. Arkadaşlar bakın burada kebap yazıyor. No. Roti is bread. Bread. Okay. Roti John. Why John? John is. John is bread. Ah. They call it John. Is it salty or sweet? Sweet. No. Salty. Sour. Sour. John buradaki ekmeğin adı. O yüzden buna bu şekilde demişler. İç tarafını bu şekilde hazırlıyorlar. It's a cucumber. Yes. Cucumber. Cover with chicken. Cucumber and chicken. Yes. Salatalık ve tavukla yapılan bir içi var. Ve ekmeğin arasına koyup bu şekilde kebap diye satılıyor. Burada hiç Türk görmedim belki. There is any Turkish restaurant here? Turkish. Oh no, we don't. No, right? Okay. Here, no. Because of kebab is very famous in Turkey also. Thanks for information. Ben mahcup oluyorum ya. Para uzatıyorum. Yani her 3 kişiden ikisi para almıyor. Yani bu durum beni biraz yoruyor. Dediler ki bu zaman yüksek sezon. Bu zamanda bol bol meyve yeniyor dediler. O yüzden bol bol meyve yedirdiler. Ve Güneydoğu Asya'da olduğumuzu hissettiren bir başka şey balık kuruları. Arkadaşlar karides kurusu yemeklerde kullanırlar bunları. Ben pek alışamıyorum bu balık kurusuna. Hatta burada Allah'tan çok kokmuyor. Ve geldik arkadaşlar meyve sularına. Bence bir meyve suyu deneyelim. Arkadaşlar daha önce ben bunun yemiştim böyle. Bayağı bir yapışkan, elinizi bulaşık yapan bir meyve. Abi ne alırsan $1, ne alırsam $1.
Yani 33 lira. Arkadaş bu güzelmiş ya. Ben burada var ya yaşarım ha. Thank you so much. Thank you too. Bakalım. Really good. Bakın normalde beni bilenler bilir. Benim favorim mango juice'tur. Ama şunu kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çok iyi. Burada çok fazla havuç suyu da tüketiliyor. Aynı şeydeki gibi. Ve karpuz suyu, ejder meyvesinin suyu, havuç, avokado. Arkada da duyduğunuz gibi hep şey var. Kur'an çalıyor. Aynı şekilde birisi sohbet ediyor. Yani sohbetten kesitler var. Hava karardı. İnsanların işten de çıkış saati. Birkaç saatleri var. Burada sosyalleşiyorlar. Ve burada aslında gezerken de insanların aile bağlarına, beraber oturup kalkmalarına, selamlaşmalarına da şahit oluyoruz. Ben mesela hani buraya geldim, farklı farklı ülkelerden geziyorum, farklı farklı insanlarla tanışıyorum. Hani burada şeyi çok net hissettim. O yakınlık ve selam var, selamlaşma var. Bir cemo olma hali var, bir toplu olma halleri var. O da benim burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Ve bak fark ediyorsanız kadınlar da hayatın içerisinde. Yani inançlarını da yaşıyorlar. Ama bunun yanında yemek yapıyorlar, yemek satıyorlar. Bana şey diyorlardı ya, bu ülkeye niye gidiyorsun? Bu ülkede ne var tarzında şeyler söylüyorlardı. Abi her ülkede bence gezilecek, görülecek şeyler var diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben en azından öyle yorumluyorum. Yani her yerde görülecek bir şeyler var, alınacak bir şeyler var. Yani illa çok büyük binaların olmasına gerek yok. Eyfel Kulesi'nin olmasına gerek yok. Ayaküstü yaşadığın tatlı bir sohbet, tattığın güzel bir meyve, sebze. Yani o koca koca binalar o ülkede de böyle tatlar bulunmuyor. Samimiyet bulunmuyor. İnsanlar hep şehir hayatında koşturuyor vesaire. Ama burada buluyorsun işte onu yani. Burada yaşıyorsun. Brunei'nin Nasikoten'de denemek istiyoruz. Bakalım hemen göstereyim size. Kardeşimin maşallah var. Hızlı bir şekilde servis yapıyor. Bakın alt tarafında Biasa var, Pedas var. Pusu var, Tai var. Pusu ve Tai yanlış bilmiyorsam yanlış olabilir. Onlar biraz daha baharatlı. Benim deneyeceğim Biasa olan. Bilmiyorum kimin yolu Brunei'ye düşer ama Brunei'ye düşerse Nasi Kotok deneyebilirsiniz. Denemeyenler için de ben deneyip deneyimlerimi aktaracağım. O yüzden beğeni, yorum ve hype'larınızı bekliyor olacağım. Beni motive eder. Tavuğunu alıyor. Yuan biasa original. Türkiye. Pilavı güzel koydu, sıkıştırdı. Less spicy please. No spicy. Yeah? No spicy, yeah. What's the name of the sauce? Original biasa. Biasa. Pirinç ve tavuk. Oh, you have YouTube? Yeah, I have a YouTube channel. So, not really. How many followers do you have? In Instagram, 100, almost 70,000. 170,000. Wow, 44,000. you are in YouTube? Melih, my name and surname. Arkadaşlar yani bizdeki aslında pilav ve tavuğun meşhur olduğunu düşünün. Yani üzerindeki baharatı da çok acı değildi ve güzeldi ya, yenir yani. Hani çok fazla şey yok ama böyle hani ekstrem bir tat ararsanız ekstrem bir tat değil. Pilavı bizdeki gibi değil zaten. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi pilav biraz daha lapa yapılıyor. Bizdeki gibi içerisine tereyağı veya da tuz konulmuyor. Daha yumuşak hafif bir yapısı var. Where are you from? Türkiye. Turkey. Yeah. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. For how many days already? Today first day. First day. Yeah, today I came today. Yeah. For how Do- many days here? 5 days. Oh, good. 5 days. Do you know Turkey? Yeah, I heard of it. Yeah. What do you know about Turkey? Did you watch any Turkish series or something? I know. No. Arkadaşlar melolarını da deneyeceğiz burada bakalım. Şurada da watermelon, right? This is? Okay. Arkadaşlar bayağı da büyük ha bu. Allah sıradayken hep sohbetler arkadan duyuyorsunuzdur. Hep böyle bir muhabbet oluyor. Oo. Gerçekten çikolatalı süt gibi. Tatlı çikolatalı süt gibi. Sıcak coğrafya olduğu için arkadaş bu tarzda içecekleri çok fazla tüketiyorlar. Ama bence yani her ağız tadına uygun yemek burada bulunur. Bir tanesi de bak abi burada bu şekilde. Bak şu tabaklar 5 dolar. 5 yani 155 liraya şunu tüketebiliyorsunuz. Gayet iyi. Muhtemelen onların üzerine bir de tavuk suyu veyahut da et suyu koyuyorlar. O şekilde tüketiyorlar. Kueh Malaya yemeğe geldik. Şimdi bu arkadaş için, benim için değil. Ben dedim ki şöyle küçük bir şey alabilir miyim? Benim için de sağ olsun böyle bir şey yapıyor. İçerisine şu tarzda bizim pufların üzerine çikolata, raisin, sugar,
better. And when not? Fresh peanut, yeah. Ha, okay. Fıstık var. Tereyağı var. Çikolata var böyle, çikolata tanecikleri. Kuru üzüm bu şekilde. Löp löp arkadaşlar, bakın pişmiş hali de böyle oluyor. Ben tabii daha ufak halini tüketeceğim. Hello. Yeah, you will try some dessert? Yeah, we got some fried banana. Ah, okay. Wanna try? Yeah, I tried this one with cheese. Also, it was good. Yeah, I like it. Yeah, it's really good. Abla yine parayı almadı ya. Yine parayı almadı ya. Bak şöyle bir ablamız. Şöyle de bir dükkanı var. Gelirseniz hep buradan alışveriş yapın. Abi kabul etmiyorlar ya. Kabul etmiyor yani, hani diyorum ki abla lütfen al. Yok diyor ya. Never mind diyor. Önemli değil diyor. Oh, sorry, someone. Ah, okay, I'm sorry. Selamünaleyküm. Is it available? Fully. Selamünaleyküm. This is available? Okay, thank you. Abi yer bulamadım ya. Şunu şurada hemen deneyelim dedim. Size fiyatlardan bahsediyordum. Fiyatlardan da bahsedemez oldum. Çünkü insanlar o kadar yardımseverler ki abi kabul etmiyorlar yani. Hani pankek gibi düşünün. Üzerine tereyağını koyuyor. Akabinde süt kremasıyla beraber şöyle bir geçiriyor üzerinden, böyle bir nemlendiriyor orayı. Arkadaş, Melih bunu beğendi. Son zamanlarda yediğim en güzel tatlardan bir tanesi. Krep gibi ama içi çok yumuşacık. Tatlısı çok boğmuyor. Fıstık çok boğmuyor. Her şey tam kıvamında olmuş. Bakın, havalimanında bir tane arkadaşla tanıştım. Şimdi o benim görmedi muhtemelen. Hemen bak şu arkamdaki arkadaş. Arkadaşa gittim, dedim ki Türk müsün dedim. Bulgar çıktı ama bir Türkçe konuşuyor. Demezsiniz ki Bulgar. Ne kadar sevindim ya. Vallahi bugün kusura bakma. Yok şöyle oldu. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Abi bana sordular, cash param var mı dediler, nakit paran. Ben de dedim ki yo dedim, kredi kartıyla geldim. Sana sordular mı cash parayı? Yok, kimse sormadı. Neyse, vallahi oradaki görevli hanımefendi dedi ki para çekmen lazım. Ben o yüzden geç kaldım. Dostum, ben senin adını sormadım ya. Salih. Salih. Salih'le biz bugün havalimanında tesadüf eseri. Ben Salih'i gördüm, dedim ki Türk müsün dedim. Bu arada Bulgar pasaportunun rengiyle bizim pasaportun rengi de benziyormuş. O da dedi ki Bulgarım ama Komak. Homak. Evet. Homaklar Müslüman Bulgarlar. Evet. Evet, ben de seninle beraber öğrenmiş oldum bunu. Çok güzel bir Türkçem var abi. Teşekkür ederim. Yani ve bunu sen arkadaşların Türk olduğu için, Türkçe konuştukları için Aynen. öğrendin. Aynen. Abi müthiş ya. Bir 10 sene önce hiç konuşmuyordum mesela. Evet. Sonra nasıl oldu? Yani Konuşa. konuşa. Bulgaristan'da çok Türk var. Bayağı var. Sen ne yapıyorsun peki? Geziyor musun şu anda? Geziyorum, programcıyım ben. Nasıl değerlendiriyorsun peki burayı? İlk izlenimin? Yani İnsanlar nasıl? Süper. Çok güzel. Yani çok misafirperverler. Köyde gibiyiz böyle. Sen bizim köyde gibiyiz böyle. Geziyoruz. Ahmet abiler var, Mehmet abi. Ne haber der gibisinden. Hepsi laf atıyorlar. Hepsi böyle bir sohbet ediyoruz. Koymalaya çok, eğer tatlıyı seviyorsan. Değil mi? Bendeki de soru. Abi bu ülkenin güzelliği ne biliyor musunuz? Bir karşılaştığınız kişiyle 10 defa karşılaşıyorsunuz. Küçük ülkede yaşamanın şeyi yani. Burada herkese amcaoğlu olursun bir yerden sonra. Burada şeriat hükümleri olduğu için burada sigara satışı yasak. Burada alkol satışı yasak. Sigara içemezsiniz bile. Ya bunları içenler muhtemelen gizli falan içiyorlar veyahut da yani çok kamuya açık yerlerde içmiyorlar. Ülkeye eğer Müslümansanız alkol sokamıyorsunuz. Genelde alkolü içmek için sabaha gidiyorlar. Yani Endonezya'ya geçiyorlar, Malezya'ya falan gidiyorlar. Oralarda tüketiliyormuş alkol tüketmek isteyenler. Ama yabancılar ülkeye belli bir oranda alkol sokabiliyormuş. Yani onlara da öyle bir esneklik sağlamışlar. Gece kulübü yok. Şimdi gece kulübü olmadığı için gece burada hayat yok. Karşılaştığım yerlerle konuşuyorum. Onlar da diyor ki ya burası çok güvenli diyor. Burada gece hayatı olmadığı için, alkol olmadığı için, uyuşturucu olmadığı için filan.
burada çok rahat bir şekilde işte gezebilirsin, yürüyebilirsin. Burada bir şey olmaz diyor ama yani eğlenmek için gelen bir insan burada eğlenemez. Eğlence anlayışı gece kulübü vesaire filanse. Öteki türlü eğlenmek için ne yapılabilir? Yürüyüş yapılabilir, gün batımı izlenebilir. Hayat çok erken bitiyor. Yani yavaştan bazı tezgahlar zaten toplanmaya başladı. Hello. Bak insanlar selam veriyor. Ya ben size artık yiyecek bir durumda değilim. Zaten çok fazla ikram oldu. Meyveler olsun, yemekler olsun. Bak abi löp löp et. Löp löp et. Bu kadar insan bekliyor. Arkadaşlar yetiştirmekte zorluk çekiyor. Hello my friend. Ve böylelikle de Brunei sokak lezzetlerini deneyimlemiş, tatmış, görmüş, göstermiş olduk. Bunun yanında tabii ki insan hikayeleri de vardı. Karşılaşmalar oldu, ayaküstü sohbetler oldu, yeni insanlarla tanışıldı. Lokallerden aldığım bilgileri de size böyle hemen aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Bugün benimle beraber Brunei diye bir ülkeyi gezdiniz. Ülkedeki sokak lezzetlerini gördünüz. Ülkedeki insan simalarını, insan silüetlerini gördünüz. Videolarımın devamı gelecek. O yüzden takip ederseniz sevinirim. Yorumlarınıza da destek olursanız daha da sevinirim. Hele hype'larsanız başka ne isteyebilirim ki yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.